Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir bandana çalışması yapacağız. Eşarp bandana kız çocuklarımız, bebeklerimiz için özellikle mevsim geçişlerinde, yaz mevsiminde ince yazlık ipler kullanıldığında çok kullanışlı ve şık, gösterişli bir ürün olacak inşallah. Şöyle 3 rengim var benim, pembe, sarı ve beyaz tercih ettim. İplerim ince bebe yünlerinden arkadaşlar, 100 gramda 330 metrelik epeyce ince ipler. Bu şekilde tığıma hemen bakacağım. Tığımda 2,20 milimlik bir tığ. Sizler kullanacağınız ipin kalınlığına göre tığ numarası tercih edebilirsiniz. Anlatıma geçmeden evvel, eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim ve hemen anlatıma başlayacağım. Evet, motiflerden oluşacak çalışmamız şöyle: 1 2 3 4 5 tane zincir çektikten sonra ilk zincirin içerisinden geçerek halkamı oluşturuyorum. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. İpi üstüne aldıktan sonra ilmeğimi çıkardım. İkili trabzan yaparak ilerleyeceğim. İp üzerine aldım. İlmeği çıkardım. 2 ilmeği 1, 2 ilmeği 1 alıyorum. Bu şekilde toplamda 12 tane trabzan çalışacağım halkanın içerisine. Bu bütün motifimiz bize yarım motifler de gerekli olacak. Şimdi önce bütün motifimi, sonra yarım motiflerimi göstereceğim. 2 4 6 8 10 11 12 tane trabzanımı yaptıktan sonra baştaki de zinciri de saydık tabii ki. 1 2 üçüncüye şöyle zincirin tam tepe noktasından geçiyorum. İlmek kaydırma yapıp kapattıktan sonra ipimi keseceğim. Sonra beyaz ipimle devam ediyorum. Evet, şöyle herhangi bir trabzanın üzerindeki ilmekten geçirerek buraya ilmeğimi sabitleyeceğim. Bağlayarak da geçirebilirsiniz, ne şekilde çalışıyorsanız normalde. Sonrasında 2 tane zincir ekliyorum. İpimi üzerine aldım. Aynı trabzanın tepesinden ilmeğimi çıkardım. Tek seferde ikisini birlikte alıyorum, bekletiyorum. Tekrar doladım. Aynı yine dip kısmından ilmeği çıkardıktan sonra ikisini tek seferde alıyorum tığımın üzerinde. Şu anda olan 3 tane ilmeği tek seferde çıkardım. Bir zincirle sabitledim. Bir tane zincir daha ekliyorum. Ara zinciri olarak tekrar ipi üzerine alıp sıradaki trabzanın üstünden ilmeğimi çıkarıyorum. İkisini alıp bekletiyorum. Tekrar doladım. Aynı boşluktan 2 ilmeği alıp bekletiyorum. Tekrar doladım. Yine aynı boşluktan 3. kez ikisini aldıktan sonra tığımdaki 4 ilmeği tek seferde çektim. Sabitledim. Bir tane daha zincir ekledim. Ve bir sonraki trabzanın üzerine geçip aynı işlemi yine uyguluyorum. Bu şekilde bütün motifin etrafını, bütün trabzanların üstünü dolanacağız. Başladığımız noktaya kadar her bir trabzanın üzerine bu şekilde aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Evet, şöyle sıranın sonuna kadar geldim. Toplamda 12 tane bu şekilde üçlü trabzanım oldu. Tek seferde çıkardım. En sonda yine zinciri çekip şu ilk üçlünün tepesindeki ilmekten tığımı geçirip ilmek kaydırma yaparak sabitleyeceğim. Şöyle tam tepesinden geçirelim, boşluk oluşmasın arada. Bir tane zincirle sabitledikten sonra ipimi yine burada kesiyorum. Üçüncü rengimize geçeceğiz bu noktada. Hemen şöyle pembe ipimi aldım. Yine herhangi bir zincir kısmından geçerek sabitleyeceğim. Üç tane zincirimi ekliyorum. İpimi üzerine alıp trabzanlarımı yapıyorum. 2 tane yanına yine ikili trabzan yapacağım. Zincirle birlikte 3 olmuş olacak. 2 zincir çektim. İpi üzerine alıp yine köşe kısmına
aynı boşluğun içerisine 3 tane daha trabzan yapıyorum. 3 trabzanı yaptım. Şöyle ilk köşemizi oluşturmuş olduk. Sonrasında zincir çekmeden hemen ipi üzerine alıp bir sonraki zincir boşluğundan geçerek 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum buraya. Tekrar doladım bir sonraki boşluğa. Tekrar doladım bir sonraki boşluğa. Burada köşe detayı yapacağız. Yani 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğun içerisine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda 6 tane oluyor köşelerde. Ve aynı şekilde devam ediyorum. 2 tane 3 trabzan yapacağım 2 noktaya. Üçüncüye yine köşe yapacağım. Bu şekilde kalan kısmı da dolanıp tamamlayacağım. Evet, şöyle bütün etrafı dolandıktan sonra yine en son kısımda trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden en baştaki zincirin tepe noktasına ilmek kaydırarak bir zincirle sabitliyorum ve motifimi tamamlamış oluyorum. Bu şekilde bütün motifimizi yaptık. Şimdi yarım motifimizi yapalım. Yarım motifimiz için yine orta kısmına sarı ipimizle başlayacağız. Burada ister zincir üzerine ama ilmek kaydırmayla daha düzgün olacaktır. Hani zincir üzerine de başlanabilir ama onun için ben hemen şöyle basitçe dolayacağım ipimi ve buraya başlayacağım. 2 tane zincir çekiyorum halkanın üzerine ve toplamda ikili trabzanlarım baştaki zincirle birlikte 8 tane olacak. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane trabzanı yaptıktan sonra halkamızı kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Şu kestiğim ipi hemen arkaya alacağım. Çektiğimiz noktadaki ip ile bağlayacağım ki açılma, kayma, orada herhangi bir gevşeme olmasın diye. Arka kısmından bir düğümle sabitlemiş olacağım bu ikisini. Sonra yine beyaz ipimle devam edeceğim tabii ki. Şu şekilde toparladıktan sonra beyaz ipimi alıyorum hemen. Aslında motifimizin aynısı ama sadece hani başlangıç kısmındaki sayılar eksik. Dolayısıyla yarım motif olacak. Hemen şöyle ilk zincirin hemen yanından batarak buraya sabitliyoruz. Zincirin tepesinden de sabitlenebilir. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. İpi üzerine aldım. Hemen ikinci trabzanın üstünden ilmeklerimi almaya başlıyorum. Aynı bütün motifte yaptığımız gibi 3 tane ilmeği yarım topladım. Son hamlede hepsini birden toplayıp bir zincir çekiyorum. Ara zincirini çekip diğerine geçiyorum. Yine aynı şekilde 3 defa yarım ilmek, sonra hepsini bir topluyorum. Bu şekilde trabzanlarımızın üstünü dolduralım. 6 tane bu şekilde üçlü topladığımız trabzanlarımız olacak. Bir de sağda solda tek trabzanımız. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane yaptıktan sonra en son kısımda yine şöyle batalım ve trabzanımızı yaparak bitirelim. Bu noktada zinciri sadece sabitleme zincirini yapıp sonrasında trabzanımı yapıyorum ve ipimi kestim.
Şimdi üçüncü rengimiz olan pembe ile devam edeceğiz yine. Hemen ilk ara kısımdan, ilk zincirin boşluğundan sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip ipi üzerine alıp yine aynı boşluğun içerisine batarak 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3 trabzan yaptım. İpi tekrar üzerine alıp bir sonraki boşluğa geçiyorum ve devam ediyorum aynı şekilde. 3 trabzan buraya, tekrar ipi üzerine alıp bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3 trabzan buraya, tekrar ipi üzerine alıp bir sonrakine geçtim. 6 tane trabzanımı yapacağım buraya. 2 ve 3.'yü yaptıktan sonra 2 zincir ve yine aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda 6 trabzanım oluyor bu noktada. Sonra yine bu tarafı yaptığım gibi aynı şekilde 3 trabzan, zincir falan çekmeden geçiyorum. Yine 3 trabzan ve son kısma geldiğimde yine şu ara boşluğuna son bir trabzanın öncesine batıyorum. Hemen 3 tane trabzan yapıp bir zincir çekiyorum. İpi üzerine alıp tekrar bir tane daha trabzan yaptım ve bir zincirle bu motifimi de tamamlamış oluyorum. Yarım motifimiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi toplamda 6 tane kare motifim, 4 tane de yarım motifim olacak şekilde motiflerimizi tamamlayalım. Evet, motiflerimi tamamlayıp geldim ben. Hemen şöyle dizilimini yapacağım. Şu şekilde motifleri ekleyeceğiz arkadaşlar. İster dikebilirsiniz bu aşamada, isterseniz benim yaptığım gibi tığ ile birleştirebilirsiniz. Şu şekilde motifleri yerleştirdikten sonra şöyle yapacağım. Hemen yarım motiflerimizi de şu şekilde kullanacağız. Üst kısmını düzleştirmesi amacıyla. Daha büyük çalışmak isterseniz boyut olarak, ebat olarak motif sayısını artırabilirsiniz. Mesela burada 3 tane şöyle bakıldığında bütün motif bir tane yarım var. Şuraya hemen bir tane daha ekleyip 1, 2, 3, 4 motif daha artırarak bir tane de yarım yaparak biraz daha büyüğünü yapabilirsiniz. Bir büyüğü de 3 ila 5-6 yaş arasında kullanılabilir. Bunu ne şekilde, yani kaç yaş için kullanabiliriz? 1 ila 3 yaş arası rahat kullanılabilir. Hatta 6 aydan sonra 3 yaşa kadar rahat kullanabilir bu boyutu. Bunu da belirtmiş olayım hemen. Şimdi ekleme detayını yapacağız. Dediğim gibi isterseniz dikebilirsiniz, isterseniz tığlayabilirsiniz. Sık iğne ile, ilmek kaydırmayla ya da işte farklı dikiş teknikleriyle birleştirmeniz mümkün. Her kenarından birleşecek motiflerimiz. Ben şimdi hemen şu uç kısımdan başlayacağım. Bir tane motifi birlikte birleştirelim. Sonrasında ben videoyu kapatıp bu şekilde dizdiğim biçimde, şöyle tekrar bütünüyle bir göstereyim. Dizdiğim biçimde hepsini birbirine ekleyip geleceğim. Evet, şöyle üçgen bir hal almış olacak. Hemen ilk iki motifimi alıyorum. Buradan şöyle köşe noktasından başlayacağım. İlmeklerin tek iç kısmından birleştirme yapacağım. Ben şöyle yapıyorum, bakın hemen. Bir tane buradan, bir tane de buradan. İçteki ilmeği karşılıklı olarak almak önemli. Yani sadece içten de alsanız, dıştaki ilmekleri de, her iki ilmeği birlikte de birleştirseniz, önemli olan ilmekleri karşılıklı olarak birlikte almak. Şu şekilde bir buradan bir buradan alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Ben bu şekilde eklememi yapacağım. Dediğim gibi sizler de isterseniz tersten sık iğne tığlama ile de birleştirebilirsiniz. Aynı bu birleştirme işlemini iğne takarak da yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde birleştirebilirsiniz.
Dediğim gibi önemli olan tek şey sadece motiflerin eşit olarak karşılıklı biçimde ilmeklerin denk gelmiş olması. Tam köşeye geldiğimde şöyle göstereceğim. Bakın bu şekilde gayet muntazam bir şekilde birleşmiş oluyor. Şöyle devam edebiliriz ya da dönüp buradaki ilmeği de motifi de birleştirebiliriz. Ben devam ediyorum. Bütün motiflerimi birleştirip geleceğim. Evet, birleştirip geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirmemizi yaptıktan sonra yine pembe ipimi alarak devam edeceğim. Ben sizler tabii ki farklı renkle ya da içindeki herhangi bir renkle rengi kullanarak yapmak isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle şu uç kısmından başlayacağım. Hemen ilk trabzanın ara kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi buradan sabitleyerek etrafına bir sıra ikili trabzan dolanacağım. 3 tane zincirimi çektim. İpi üzerine aldıktan sonra trabzanların tepe noktasından batarak ikili trabzanlarımı yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, şöyle ilk zincir boşluğumuza geldiğimizde buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı şekilde karşı boşluğa geçip araya batma yapmayalım. Karşı boşluğa da 2 tane trabzan ve sonra yine sıradaki trabzanın üzerinden devam ediyorum. Hemen bir dönüp bakalım. Şu şekilde geçmiş oluyoruz ara kısmı da. Devam edelim. Şöyle uç kısma geldiğimizde köşede 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. 3 tane daha trabzan yaparak burayı da bu şekilde dönmüş oluyorum ve yine her trabzanın üstünden batarak devam edelim. Evet, şu kısma kadar geldim. Şuradan başlamıştık. Burada yine şöyle ara kısımdan batarak sabitleyip zincir çekiyorum. 3 tane ipi üzerine aldım. Şu ilk kısımdaki trabzanın zincirle oluşturduğumuzun içinden batarak buraya 2 tane trabzan yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. 2 trabzan da buna yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde trabzanlarımı yaparak ilerleyeceğim yan kısımlara da. Bu noktada arkadaşlar bakın şurada ara boşluklarda hep trabzan üzerine batış yapacağız. 2 ya da 3 tane batarak uygun ölçüyü bulabiliriz. Kenar kısmında 2 battım ama 2 kasacak gibi durduğu için hemen şöyle yapıyorum ben. Siz de ipinizin kalınlığına göre biliyorsunuz benim ipim ince bebe yünü. Eğer kalın bir ip değilse sizin de 3 tane gerekli olabilir. 2 ya da 3 gidişata göre ayarlayın. İlla 2 illa 3 trabzan demeyelim. Çünkü düzgün durması önemli. Şöyle bir miktar örüp bir bakalım. Düzgün duruyorsa sıkıntı yoktur. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın ben 3 battığımda gayet iyi oldu. Şuradan ara kısma bir tane trabzan yapalım çiçeklerimizin arasına. Hatta ara boşluğa bakınca oraya da fazlasını da yapabiliriz. Şu şekilde batayım yine bir sonraki trabzan boşluğuna. Bu şekilde ilerleyeceğiz burayı da. Buradaki trabzan ve zincirlerimiz yatay durduğu için boşluklara batıyoruz iç kısımlarına. Burayı da bu şekilde tamamlayalım.
En uç kısma kadar geldim. Son boşluğa 2 tane trabzanı yaptıktan sonra sonuncu trabzanı kenar ilmeğine sabitleyerek yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bu kısımdan sonra ipi üzerine alıp hemen şöyle ilk dikey trabzanı, bakın şuradaki trabzanı geçiyorum. İlk dikey trabzanın üzerine batıp üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar ipi üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisine 2 3 4 5 6, şu karşı tarafa sabitlenebilecek sayıda trabzan yapacağız. İpinize göre, örgünüze göre sayı değişebilir. 6, 7, 8 olabilir. 7 tane yaptım ben. 1, 2, 3. trabzanın tepesine sabitliyorum. Tekrar ipi üzerine aldım. Bir, ikinciye batıyorum. Üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Aynı sayıda, aynı şekilde. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yine dediğim gibi aynı noktaya ikinci, üçüncü, ben 7'şer tane yaparak ilerleyeceğim. Siz de elinizin, ipinizin durumuna göre sayısını ayarlayarak ilerleyebilirsiniz. Uygun ölçülerde de trabzanın uzunluğuna göre yine batış yaparak sabitlenecek şekilde devam edeceğiz. 2, 4, 6, 7 tane yaptım. Şöyle 1, 2, üçüncüye sabitliyorum. İpi üzerine aldım. Bir, ikinciden sanırım evet, ilk trabzanımızı yapmıştık. Bu şekilde düzgün duracak şekilde ayarlayarak devam edeceğiz ve kenar kısmını bu şekilde dolanacağız. Şimdi bu kenarı yapacağım. Köşeyi dönüp şu kenara kadar geleceğim. Evet, bütün kenar tığlamasını bitirip uç kısma kadar geldim. Şimdi bu noktada iki ucuna da bağlama detayı için zincir yapacağım. Fakat burada isterseniz böyle organze kurdela tarzı ya da işte ne bileyim farklı kordonlar çalışarak yapabilirsiniz. Her iki uçtan da sabitlenebilir. Sadece zincir olarak uygulayacağım ben. Kenar kısmının son olarak bir ilmek kaydırma zinciri olarak geçeceğim. Kenarın daha düzgün durması için. Sonrasında buradaki zinciri yapacağım. İpi kırıp buradan tekrar bağlayıp bu taraftaki zincirini yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle en son burada sabitlememi yaptım. Battığım noktadan ipi çıkarıyorum. Şu şekilde ilmek geçirdim. Sıradaki trabzanın üstünden çıkardığım ipi tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Sırasıyla bütün ilmekleri bu şekilde ilerleterek kenar kısmına böyle farklı bir boyut, bir detay kazandırmış olacağız. Hem de dediğim gibi daha derli toplu, düzgün durmasını sağlayacağız. Çok pardon, konuşamadım. Şöyle hemen devam ediyorum. Bu şekilde ilerleyerek kenarını zincirle geçelim. Çok sıkı yapmamaya gayret edelim bu arada. Yoksa kenar kısmı çok yani kullanışlı olmaz, esnek olmadığı için. Eliniz sıkıysa burada kalıntı kullanabilirsiniz bu detayı yaparken. Bu şekilde ilerliyorum ben şimdi. Evet, uç kısma kadar geldikten sonra buradan sonrasını yeterli uzunlukta zincir çekerek tamamlayacağım. Saymıyorum arkadaşlar. Göz kararı şöyle 20-25 santim civarı olsa yeterli olacaktır. Bağlayıp küçük bir de fiyonk yapmak için yetecek kadar. Şöyle bakalım. Evet, son birkaç tane daha zincirimi attıktan sonra ipimi keseceğim ve diğer tarafa da aynı şekilde zincir detayını uygulayacağım. Uç kısımlarına boncuk takabilirsiniz. Küçük boncuk ya da rahatsız etmesin derseniz, hani özellikle küçük boyutlarda gerek de yok. Ama büyükler için takılabilir, yani 3-4 yaş sonrası için. Şöyle tam iki kenarın kesiştiği noktadan ipimi sabitleyeceğim. Sonrasında zincirimi çekiyorum.
buradaki ipin de bir altından bir üstünden yaparak arada kaybetmiş olacağız. Sonra uzaklaştırdım. Bakın şurada keselim bunu. Ve yine yeteri kadar zincir çekip burayı da tamamlamış olacağız. Kız çocukları için böyle etek, bluz üzerine ya da işte ne bileyim takım örgüler de yapılabilir yine. Aynı şekilde yelek, süveter üzerine, elbiselerinin üzerine kullanılabilecek hoş bir aksesuar diye düşünüyorum. Özellikle mevsim geçişlerinde, şapka takılmadığı zaman da uygun iplerle örüldüğünde, yazlık iplerle örüldüğünde yazın böyle koruma şapkası yerine güneşten de korumalık, rüzgardan korumalık hem de şık bir detay olarak kullanılabilir. Bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah faydalı bir anlatım olmuştur. Videolarımızın devamlılığı için beğenip yorumlarla da bizleri desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Eğer konuyla ilgili, örgü detayları ile ilgili bir sorunuz, yorumunuz, eleştiriniz olursa yorumlar kısmında sizleri bekliyor olacağız. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.